Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda mozaik tekniği kullanarak yapmış oldum. Bu çok güzel ve şahane, efsane duran, her birleşiminde farklı bir desen ortaya çıkan motif yapımını sizlerle anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı alt kısımda yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen modelimin tanıtımına, yapımına geçmek istiyorum. Bu modelimi yaparken şöyle Alize'nin Artisan isimli iplerini kullanarak yaptım. Bakın biri batik, biri düz. Bu batik olanın numarası arkadaşlarım 9012. Şimdi ise Alize Cotton Gold'la sizlere anlatmaya çalışacağım. Biraz daha kalın, anlaşılması daha kolay olsun diye arkadaşlar. Alize Cotton Gold'da 3 milim tığ kullanacağım. Diğerinde ise arkadaşlarım 2,5 milim tığ kullanmıştım. Şimdi şöyle tığımı da göstereyim. 3 milim tığ kullanacağız Alize Cotton Gold'la yaparken. Buradan hemen şöyle girişimi yapıyorum. Ve arkadaşlarım şöyle aldım. Şimdi bir tane zincir çektim. Daha sonra içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane buraya ikili sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Zincirleri bu kenarlarda, yani aralarda çektiğimiz iki zincirleri mümkün olduğu kadar gevşek çekmeye çalışın arkadaşlarım. İçerisinden alacağız çünkü. Şöyle tekrar bir iki zincir, tekrar içerisinden giriş yapıyorum. Her bir köşem için iki zincirli yer yapmış oluyorum böylelikle arkadaşlarım. Evet, şimdi bakın 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle getirdim. Bu ilk çektiğim zincirin içerisinden girişimi yapıyorum. Şöyle kaydırma ile buraya bağlıyorum. Sonra ikinci sıraya arkadaşlar şöyle çıkarttım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Bakın şöyle içerisinden. Bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra devam ediyorum. Şimdi bir kenardaki şöyle sık iğnemi yaptım. Bu benim kenar kısmı. Bir zincirimi çekmiştim burada. Sonra hemen yanındaki yerden şöyle giriş yapıyorum. 2, bir de buradan alıyorum 3. Bunu yaptıktan sonra geliyorum, şu şekilde girişimi yapıp burayla birleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlarım şöyle geri dönüyorum. Buranın içerisinden aldım ipimi. Şu ipimizi de arkadan götürelim. Şöyle bir tane buraya zincirimi çektim önce. Şöyle bakın. 2 zincir çektiğim yerimlerinden bir tanesi, yani bir köşe. Şöyle giriş yapıyorum hemen yanına. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen geçiyorum bakın şuraya. Buraya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bir de buranın içerisine tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. 1 2 zincir çektim. Devam ediyorum. Şöyle 1 2 3, bu şekilde 1 2 zincir, tekrar 1 2 3, sonra 1 2 zincir, yine 1 2, son olarak bu aradan da giriş yapıyorum 3. Şöyle biraz sıkılaştırdım. 1 2 zincirimi çektim. Yine geliyorum buradan, burayı ile birleştiriyorum arkadaşlarım burayı. Şimdi arkadaşlarım buraya bağladıktan sonra bu ipimi biraz şöyle yine gevşettim. Bu iki tane yerin içerisinden giriş yaptım. Şuradan diğer ipimi aldım. Şöyle ikisinin arasından geçiriyorum arkadaşlarım.
Bunu da biraz sıkılaştırdım iyice. Şöyle. Sonra buraya bir tane zincirimi çektim ve hemen iç kısmından alarak şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Şu fazla ipleri de bu arada buradan götürelim. Şöyle bakın, arkasından üst kısmından giriş yaptım, çıkartıyorum ve bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir kenarda köşede 2, şöyle 3, bu 4 ve 5.'yi de bakın zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Şöyle 5 tane buraya sık iğnemi yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar yine 5 tane ile devam ediyoruz. 1 2 3 4, bakın şuraya 5. 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar yine devam ediyoruz. 1 2 3 4 5, sonra 2 zincir çektim. Yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Zincirlerimin üzerinden birincisini alarak arkadaşlar. 1 2 3 4 ve oradan aldım 5. 1 2 zincirimi çektim. Sonra birleştiriyorum yine. Bu rengimi hep böyle içinden alarak çalışıyorum arkadaşlar. Diğer rengimi belirli bir yere kadar şöyle aldım. İçinden geçiriyorum zincirimin. Bakın şöyle arasından. Sonra bir tane zincirimi çektim tekrar. Buraya bir tane bu boşluk yuvaya sık iğnemi yapıyorum. Araya bakın şöyle tuttum. Hemen bunun üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane de hemen yanına yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oluyorum buraya. Sonra üzerine aldım. Şu alttan 2 tanesini arkadaşlar şöyle alarak 1 2, buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine devam ediyorum. 1, hemen bir de yanına 2 tane sık iğnemi yaptım. Sonra bu içerisinden giriş yapıyorum şöyle. Buraya bir tane yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2, üzerine aldım. Şu ikisinden, bakın şu ikisinden şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum ikisine. 1 2, daha sonra 2 tane sık iğne, bir de tam köşeme sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı işlemi bu kenarda da devam ettiriyorum. Sona geldiğimde yine buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde normal bir şekilde aldım.
çektim sık iğnemi, bir iki zincir çektim, geliyorum buraya, bu şekilde tutundum. Sonra diğer ipime geçiyorum. Bunu arkadaşlarım sürekli bu zincirin içerisinden alarak yapacağız, devam edeceğiz. Şöyle bakın, ikinciden giriş yaptım, çekiyorum, bir tane zincir çekip sonra devam ediyorum, sık iğne yapıyorum. Bu sırada buraya hepsini sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Artım da yapmış oluyoruz aynı zamanda kenardan. Diğer kenara geldiğimizde sayabiliriz. Şöyle aldım. Bakın zincirimin üzerinden giriş yaparak aldım. 2 zincir çektim. Tekrar zincirimin üzerinden giriş yapıyorum. 1, hemen yanındaki yerden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tekrar zincirimin üzerine geliyorum. 10. Sonra 1 2 zincir, aynı şekilde hiçbir ikili trabzan yapmadan bu şekilde devam ettiriyorum. Sonra geldim, 2 zincirimi çekiyorum, birleşimimi yapıyorum. Bu şekilde çektim. Şöyle bakın, burada bunu hep dediğim gibi daha önce de söylemiştim, bu arasından giriş yapıyorum ve alıyorum şu şekilde. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım, sonra pardon, bir tane zincirimi çektim, sonra içerisinden normal bir şekilde giriş yapıyorum böyle ve bir tane sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Buradan 2 tane sık iğne ile hemen yanındaki yerden başlayarak devam ediyorum. Bir de buraya 2 tane sık iğnemi yaptım. Şu aradaki 2 tane yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, bakın şuraya geçtik. Bu yapraklarımızın ilk başlangıç yerini bu şekilde yapıyoruz. 2 tane sık iğneden sonra üzerine alıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Arada 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum önce. 1 2, bu köşeni içerisinden giriş yaparak alıyorum. Zincirimin üzerinden değil arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı şekilde alarak devam ediyorum. 1 2, sonra üzerine aldım, buraya indim ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğnemi buraya devam ediyorum. Bir tane de köşeye ve bu şekilde bir görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Diğer iki kenarı da aynı bu şekilde yapalım. Sonra geldim, yine son sık iğnemi yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Gevşek çekin arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunu diğer ipimle değiştiriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle aldım. İlk zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Bunu da buradan alıyorum ve çekiyorum. Evet, şimdi bir tane zincirimizi çektik.
Hemen aynı yerin içerisine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam ediyorum yanındaki yerlerden şöyle 2 3 4 5 6 tane sık iğneden sonra şu ortadaki yerim arkadaşlar, bakın şu, bu bizimle devam edecek. Buraya geçiyorum. Sadece bu ortaya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, şöyle 2. Sonra diğerlerini yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 zincir, tekrar 6 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına arkadaşlarım yine şöyle alıyorum. 1, 2. 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bakın aşağıya iniyorum. Şuradan şu şekilde alıyorum. Ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1, 2, 3 ve 4. Aradaki bu 2 tane zaten sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın burada bir önceki sıradan kalan 2 tane yerimiz var zaten. Buralar önemli arkadaşlarım. Yani buradan bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü şöyle 2 tane alarak yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, bir de köşeye 3. Evet, bakın şu şekilde. Yani buraları 4'er tane yapmış olduk. Şimdi bunları 6 8'e çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. 2, 4, 6, 8. Yani bunu 8 olana kadar bu şekilde yapalım. Bir daha göstereyim. Şöyle bu kenarı da birlikte yapalım. Sayımız buradaki 4 sayımız, 2 sayımız 8'e çıkana kadar devam edeceğiz. Şöyle bakın, aldım. Birinciyi 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum yani. Sonra üzerine aldım. 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın şu şekilde. Sonra 2 tane sık iğne. Bu koyu kahve olan rengim aynı şekilde devam edecek arkadaşlarım. Aynı bir alt sırada ne yaptıysak bir üst sırada da onu yapacağız. Buranın sayısını da 8'e, bu kenarlardan 2 2 artırarak devam edip 8'e çıkartalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın sayımız 8'e ulaştı. 2 2 artım yaparak 8'e çıkarttık buradaki ikili trabzan sayımıza. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle önce bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Sonra hemen bakın bunun üzerine ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıyorum.
Ve aşağıda 2 tane hep bırakıyorduk arkadaşlarım. Bakın ikili sık iğne ile geçiyorduk. Şu aşağıdan giriş yapıyorum. Şöyle. Buradan çektim. 1. Hemen yanındakine de 2. 2 tane sık iğne yaptım. Biri köşeye, hemen biri buranın içerisi üstüne. Sonra 2 tane bu aradaki şu yere 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine bu 8 tanenin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 4 5 6 7 8. Sonra bu ikisini yine aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlarım. İkili trabzanlar ile 1 2 8 tane sık iğne yine yapıyorum. Şimdi bu ikisine de 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle alarak bir de yanındakine 2. Bakın bir tane sık iğnem bu köşemdeki, buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu iç kısmına geçerek, yani zincirimin içerisinden şu şekilde giriş yapıp buraya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum. 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Şurayı başlamış oluyoruz arkadaşlarım. 1 2, sonra sık iğne 8 tane devam ediyorum. İki tane ikili trabzan, 8 tane tekrardan sık iğne yaparak bu sırayı, bu rengimi tamamlıyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Sadece buralara 2 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlarım. Bakın. Şimdi burada diğer renk ipime geçiyorum. Yine bunu bu şekilde alarak içerisinden çıkarttım. Bir tane zincirimi çektim. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bakın, üzerine alıyorum. Şurada 2 tane yerim var. Önce bundan çıkartarak şöyle 1, sonra buradan 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve şuraya başlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi devam ettim. 2 tane sık iğne ile 1 2, sonra bu 8'i hiç değiştirmeden yine 8 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, tekrar 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar buraya önce 2 tane sık iğne, sonra bakın hemen şuradan, şurayı iyice açayım görün arkadaşlarım. Bakın biri burada, bir de şu zincirimizin diğer kenarından şu şekilde alıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Bir tane önce sık iğne, 2 tane zincir, tekrar bir sık iğne daha. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle bakın, girişimi yaptım. Bir, hemen bir de yanından 2. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve 8 tane yine yaparak ikili trabzanlara devam ediyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyorum bu sırada. Evet, diğer tarafları da aynı şekilde yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipime geçiyorum. Yine buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Zincirimin üzerine 1, sonra yanındaki yere 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra üzerine alıyorum. 2 tane ikili trabzanı burada yine devam ettiriyorum. Artık bu da devam edecek ve sona geldiğimizde zaten birleşim sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle 2 tane ikili trabzandan sonra yine burayı aynı şekilde şöyle 8 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ortadaki 2 tane yerime yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 8 tane sık iğnemi yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Ve buraya 4 tane sık iğne yaparak bu kenarı tamamlıyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde yaparak devam ettiriyorum arkadaşlar. Şöyle alalım. 4 tane önce ikili sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Şöyle bir görüntüyle devam ediyoruz bütün etrafına. Şimdi bu sırayı da bu şekilde bu rengimle tamamladıktan sonra hemen şöyle alıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Yine içerisine arkadaşlarım sık iğnemi yapıyorum. Sonra burada bakın şu ikisine şöyle yapıp sık iğne ile devam ediyorum. Yani 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Üzerine bir aldım. Buraya şu ikisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra 2 tane buraya 1, 2 tane sık iğnemden sonra arkadaşlarım bakın şuraya başlayacağım. 6 tane buraya ikili trabzan ile devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın 2 tane burada yerim kaldı. Burayı da 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 bu tarafa, 6 bu tarafa. Şimdi 6 tane ikili trabzan, 2 tanesini buradan atlıyorum. Buradan başlıyorum. 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
1 2. Evet, sonra buraya hemen şöyle alıp 1 2, bir de içine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 3, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan şeklinde burada yaptığımız gibi diğer kenarları da tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum yine. Zincirimin içerisinden giriş yaparak alacağım yine. Şöyle. Evet, bir tane zincirimizi çektik. Tekrar aynı yere giriş yaptım. 1 2 tane buraya sık iğnemi yaptıktan sonra bu ikisine de yine bakın şöyle basamak basamak olacağı için ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle 1 2, sonra 2 tane sık iğne, 1 2 tane ikili trabzan, buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, araya bu boş bıraktığım yere 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra yine 6 tane sık iğne, 5 6, 2 tane ikili trabzan, 1 şöyle 2 tane sık iğne, 1 2 tane ikili trabzan, 1 2, sonra bir tanesini buraya sık iğne, bir de hemen zincirimin içerisine sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde de diğer kenarlarını çevirerek bu rengimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane önce zincirlerimin içerisine sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Yine burada yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle birinciyi buradan alarak 2 tane, ikinciyi de buradan alıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi bu ikisine yine 2 tane 1 2 sık iğnemi yaptım. Buna arkadaşlarım yine aynı şekilde şöyle alarak bunu bir burası 2 3 sıra şeklinde yapacağız. Yani bu buranın son sırası olmuş olacak arkadaşlar. Bunu da hemen bu şekilde aldım ve buraya bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 2 tane. Şimdi buradaki 6 olan sayıyı 4'e düşürüyorum. 1 2 3 4, buradaki 6 olan sayıyı 2 buradan 2 de buradan ekleyerek 10'a çıkartıyorum arkadaşlar. Sık iğne sayımı bu rengimle 2 3 4 5 şöyle 6
7, 8, 9, 10 ve burayı da 4'e düşürüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerinde yaptığımız gibi buradan alıyorum. Şöyle 1, 2. Sonra hemen iç kısmından giriş yaparak bir tane sık iğne, 1, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan şeklinde burada yaptığımız işlemi aynı şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçiyorum. Yine zincirimin içerisinden giriş yaparak önce köşeye bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra buradaki 4 tane yerin üzerine 4 tane sık iğne ile, yani şöyle bir, burası köşem, 2, 3 ve 4 sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, 2, sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, ikili trabzanımı yapıyorum buradaki 2 tane olan, 1, 2, 4 taneye yine arkadaşlarım 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra ara boşluğa 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, 10 tane ikili trabzandan sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4. 4 sık iğneden sonra 2 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, şöyle 2, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Buraya köşe ile birlikte 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. İki zincir, tekrar 4 tane yine sık iğne yapıyorum. İki tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde köşeyi buradan alarak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yanına gelen hemen 2 tanesine de aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra buradaki ikili trabzanlarımın üzerine yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1,
2. Bu ikili trabzanlarımın üzerine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı zamanda bunu da tamamladım arkadaşlarım. Bakın şurası. Bunun da üzerini sık iğne ile geçiyorum. En son buraya geldim. Burada bu 4 tane olan sayıyı 2'ye düşürüyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yani. Arada 10 tane ikili trabzanım vardı. 2 de buralardan kaldı. 14 tane sık iğne ile devam ediyorum. On dörde tamamladım. Şimdi bu dörtlünün üzerine de aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu taraftan da bunu bitireceğim. 2 3 4 5 6, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve buraya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. İkisi bu kenardaki yerim, sonra bir de tam ortadan giriş yaparak köşeye bir tane yapıyorum. 2 zincir çektim, tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum yine, sonra 2 tane ikili trabzan. Köşenin dönüşünde bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlarım. Bu şekilde yaparak bu sırayı da, bu rengimizi de tamamlıyoruz. Evet, tamamladım. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi arkadaşlarım, birinci sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanındaki yere de giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra bu ikisinin üzerine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Burayı arkadaşlarım sık iğne, pardon, ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Aradaki bu 14 yere arkadaşlarım 14 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu araya yine ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Sonra 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra 2 tane, biri buraya, biri de zincirimin içerisine sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde
Diğer kenarları da tamamlıyorum. 2 tane sık iğne, 2 tane buraya ikili trabzan, 2 tane sık iğne, köşeyi dönelim, tam olarak gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, bu şekilde bu rengimizi tamamlayalım. Evet, bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladıktan sonra şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım. Bu şekilde de bu motifi kullanabilirsiniz. Buraya kadar yapıp devamını getirmeden, ama devamını da getirseniz bir o kadar daha güzelliğe sahip olursunuz. Evet, şimdi buradan girişimizi yaptıktan sonra hemen şöyle bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum ve üzerine alıyorum. Hemen yine alttan bir alt sıralarda yaptığımız gibi arkadaşlarım yeni bir yer başlıyoruz. Şöyle bir, hemen bir de yanına iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya. Şuraya geçmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Şuradayız şu anda. Sonra araya 2 tane sık iğnemizi yaptık. Burayı bir sıra daha devam ettiriyoruz. Sonra sık iğneler yaparak diğer tarafa kadar geçiyoruz arkadaşlar. Yani şuraya kadar bu arayı sık iğne ile geçiyorum. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Buradan giriş yaparak 2 tane ikili trabzan, bir tane ortaya sık iğnemi yaptım ve yine 2 zincir çekerek aynı şekilde bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan ve yine sık iğneler yaparak diğer tarafa kadar devam ediyoruz. Evet, bu rengimizi de bu sıramızla bu şekilde tamamlayalım arkadaşlarım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına 3 tane daha devam ediyorum sık iğne ile. Yani 4 tane sık iğne yapmış oldum. Bu araya 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve arkadaşlarım, buraya kadar hepsini ikili trabzan ile geçiyorum. Buraya geldiğimizde yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra 2 tane ikili trabzan. Sonra 4 tane sık iğne ile devam edip diğer kenara geçiyorum.
Evet arkadaşlarım, bu rengimi de bu şekilde tamamladım. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Girişimi yaptım. İlk sık iğnemi yaptıktan sonra iki tane daha hemen yanına sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane yapmış olduk. Alt sıralarda yaptığımız gibi. Sonra buradan devam ediyorum. Sonra arkadaşlarım, ilk yeri bu şekilde iki tane ikili trabzandan sonra buraya kadar hepsini sık iğne ile geçiyorum. Evet, bu rengimi tamamladım. Şimdi diğer rengim olan kahverengiye geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle ilk birinci sık iğnemi zincirimin üstüne yaptıktan sonra hemen yanındaki yerin, bakın şuranın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Sonra iki tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra buranın üzerine iki tane sık iğnemi yapıyorum. Buradan arkadaşlarım devam edeceğim. Şimdi ikili trabzanlar ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14'e sık iğne yapacağız. Yani 12 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. On 12'yi tamamladım. Şimdi iki tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, sonra araya 10 tane, yani bu ikiye gelene kadar şu arada 10 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şöyle aldım, 1 2 atladım. Buradan 10 tane yapıyoruz arkadaşlar burayı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın, bu ikisinin üzerindeki ikili trabzanlar, hemen yanındakilere iki tane sık iğnemi yapıyorum. Yine 12 tane ikili trabzan ile, bakın buradan başlıyorum. Devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi iki tane sık iğnemi yapıyorum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra buraya bir tane, bir de içerisine zincirimin hemen üstünden alarak iki tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Evet, şimdi diğer tarafları da yapalım. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi diğer sıraya geçiyorum. Yine bu kenarda arkadaşlarım şöyle ilk sık iğnemi yaptıktan sonra hemen aşağıya inip şurayı başlıyorum arkadaşlar.
Şimdi buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra buraya son olarak 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya kadar sık iğne ile geliyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine diğerlerini sık iğne ile geçiyorum. İki tane ikili trabzan da buraya yaptıktan sonra buraya devam ediyorum arkadaşlar sık iğne ile. Buraya tekrardan 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Şöyle içinden alıp sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi ben size buradan devam ederek anlatmak istiyorum. Biraz şöyle bu köşeyi de tam olarak geçelim. İyice net olarak anlaşılsın. Şurada yine 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, ve burası bu şekilde devam ediyor gidiyor arkadaşlarım. Şu köşe dönüşünü de tam olarak görmeniz için biraz daha ilerleyeceğim. Ve bakın şöyle normalde bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şöyle ben bunu buradan kesip fazla zamanınızı almamak için şöyle girişimi yaptım. Bakın geri dönüyorum. Bir tane normal köşede yaptığımız işlemi yaptım. Hemen bu ikisinin üzerine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Şu anda şurayı yapmaya başladık arkadaşlar. Şöyle 2 tane sık iğneden sonra hemen yanına gelen yere 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Buradan giriş yaptım. Şöyle 1 2. Evet, buraya 2 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Yine ikili trabzanlar yaparak bu 2 bıraktığım yere kadar devam ediyorum. Yani toplamda 12 tane buraya yine ikili trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi buraya şuranın devamında yapmak için 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4.
Araya arkadaşlarım 2 de buradan alacağım. 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra buradan yine 12 tane ikili trabzan. Sonra 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, bir de zincirimin üzerinden 4. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Evet, şimdi bunu da buradan keselim. Tekrar buraya geri dönmek istiyorum. Şimdi diğer kenara, diğer rengime geçtim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Burada yine bunu bağlıyorum arkadaşlarım şöyle. Yani köşeyi normal bir şekilde yapıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Burada bir şöyle 2 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve buradan arkadaşlarım sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan sadece sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ise hemen içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Aradaki 6'yı yine sık iğne ile geçiyorum. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya geldim. Burada yine 2 tane şöyle alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu aradaki ikiye 2 tane şöyle önce sık iğnemi yaptım. Üçüncüyü de yine yuvanın içerisine yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde dönerek aynı işlemi diğer kenarlara da uyguluyorum.
Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz köşeye geldiğimiz zaman. Sonra yine aynı burada yaptığımız gibi buraya gelene kadar sık iğneler ile devam ediyoruz. Yani diğer kenarlarda aynı diğer önceki yaptığımız gibi yapıyoruz. Evet, şöyle geleyim buraya ve hemen diğer rengimize geçelim. Şimdi buraya geldim. Hemen buradan girişimi yapıyorum. Köşedeki işlemleri yaptıktan sonra bakın arkadaşlar, bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra hiçbir şey yapmadan şöyle üzerinden alarak devam ediyorum. Bakın şöyle, yani ikili trabzan yapmıyorum bu araya. Şöyle 1 2 3 ve 4 olacak burası. Köşedekinin bir tanesini eksik bıraktığımız için. Şimdi şurayı yapacağımız için arkadaşlar, şurayı, bu ikili trabzanın üzerine herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt buradan sonra 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, bakın şöyle 6 tane sık iğneden sonra üzerine alıyorum. Buraya kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum yine. Normal bir şekilde şöyle aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bu şekilde ikili trabzanlarımı yaptım. Bu 2 4 olan sayıyı 6'ya çıkartıyorum burada. Yani 6 tane sık iğne ile geçiyorum burayı. 1 2 3 4 5 6. Bu araya 2 tane şöyle hemen alarak ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Sonra tekrar 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra üzerine alıp yine ikili trabzanlar ile diğer tarafa kadar geliyorum. Yani burada 10 tane yine aynı bu tarafa 2 4 6 8 10 tane de bu tarafa ikili trabzan yaparak geliyorum. 3 oldu. Evet arkadaşlar, buraya geldik. Şimdi 10 tane ikili trabzan ile sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Şöyle 2 4 6 7 8 9 10 11. Bir de köşeden aldım, köşeden girişimi yaptım. 12 1 2 tekrar 12 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burayı da yaptıktan sonra hemen ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. 10 tane. Sonra diğer kenarı da burada yaptığımız gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir görüntü elde ettim arkadaşlarım. Aynı işlemi bütün etrafına uyguluyorum. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yaptık, geldik. Hemen girişimizi yapıyoruz. Yine yani köşeden diğer renk ipimi alacağım hemen. Şöyle.
Şimdi burada 2 tane yerim vardı arkadaşlarım. Bu 2 yerin üzerine burada herhangi bir işlem yapmadan şöyle geçtim. 1 2 yani sık iğneler ile geçiyorum. Üzerine alıyorum. Bu ikisinden sonra gelen 6 taneye 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan, buraya da aynı şekilde 6 tane ikili trabzan yapacağım. Diğer yerleri sık iğne ile geçiyorum. İki tane araya sık iğne yapıyorum ve sonra tekrar 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra sık iğneler ile geliyorum. Buraya geldiğimde yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 4 6, sonra yine sık iğnelerle devam ediyorum. 6 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, sonra arkadaşlarım şöyle alıp buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve içerisinde de bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çektim, tekrar çevirdim, aynı şekilde bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan ve buradan bu araya 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 ve 4. Sonra tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6. Sonra sık iğneler ile devam edip diğer kenarları da aynı bu kenarı yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir yer elde ettik. Şimdi diğer rengimizi geçtiğimizi düşünelim. Hemen şöyle geliyorum. Köşeden normal girişimi yapıyorum. Yani tabi bu köşeyi baz almayın arkadaşlar. Diğer köşeden bakarsanız daha net anlaşılır. Şöyle bir, hemen buraya yanına da sık iğnelerimi yaparak geliyorum. Buraya normalde arkadaşlar bakın şurayı yapıyoruz. 4 tane buraya hemen şöyle ikili trabzanlarımızı yapalım. 1 2 3 ve 4. Sonra bu 6'nın üzerine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4
5, 6. Evet arkadaşlar, şimdi ikili trabzanlar yaparak devam edeceğim. Şöyle şu araya geleceğiz. Daha sonra yani 4 tane buradan şöyle hemen başlayalım. 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın şu yıldızımızın buradan başlayacağız. Şimdi bunun içinde 2, 4, 6 tane yere ihtiyacımız var. Yani şu buraya kadar hep ikili sık iğne yaparak devam edeceğim. 6 burada var, 6 da burada var. 12 tane toplamda sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlarım burayı. Altı tane burası için bıraktım. Şimdi şöyle aldım ve devam ediyorum. Diğer 6'yı da aynı şekilde sık iğnelerimi yaptım. Ortaya yine hiç şey olmuyor arkadaşlar, değişmiyor. Orta sürekli bu şekilde 2 tane olarak devam ediyor. Şöyle. Yine 12 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonra üzerine alıp 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Sonra 6 tane yine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada tam olarak anlaşılır bu köşede. 1, şöyle 2, 3 ve 4. Sonra yine 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir, tekrar 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, burayı da bu şekilde tamamladık. Diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Buradan yaptık geldiğimizde farz edelim arkadaşlarım. Şöyle aldım, girişimi yaptım, köşe girişimi. Bunların üzerine sık iğne ile geçiyorum. Şimdi buradaki 6 olan bu rengimle olan yerimin sayısını 4'e düşüreceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Ondan dolayı 2 tanesini hemen böyle ikili sık iğne ile geçiyorum önce. 1, 2. Sonra 4 tanesini ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3,
ve 4. Sonra yine buraları sık iğne ile geçiyorum. Yani dördünün üzerine 1, 2, 3 ve 4. Sonra tekrar buraya 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra arkadaşlarım bakın burayı azaltıyorum. Yani buraya 2 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2. Sonra burayı 4'e düşürüyorum. Aldım. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4'e düşürdüm. Aynı şekilde bu tarafı da 4'e düşüreceğim. Önce ortadaki 2 tanemi yaptım. 4 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra buraya 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bunun üzerine 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu ikili trabzanımın hemen üstüne arkadaşlarım bakın. Burası gerçekten hani yapılması gereken işlem yeri. Şöyle 2 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Şurayı yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2. Bir de zincirimin içerisinden şöyle aldım. 3. 1, 2 zincir. Tekrar bir tane sık iğne. Önce buraya. Sonra bunların üzerine 1, 2 zincir sık iğne üzerine aldım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve köşeyi de bu şekilde yapmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde burayı da öyle düşünün. Şimdi devam ediyorum. Daha sonrasında sık iğne yapıyorum. 4 tane 3, 4, öncelikle 4 tane. Sonra buradan 2 tane daha aynı buradaki yaptığımız gibi 2 tane daha ilerliyorum. 1, 2 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve arada 4 taneyi yani devam etmiş olsaydık bu şekilde sık iğne yapıp yine ikili trabzanlar ile devam edecektik. Şöyle burayı da bitirelim. Şöyle oldu bakın arkadaşlarım. Şimdi aynı şekilde diğer rengimi alıyorum. Bu 4 olan yerim arkadaşlarım bakın burası. Bir sonraki sırada 6'ya çıkartacağız buranın sayısını. Sık iğneler ile geliyorum önce. Şöyle alarak başladım. 1, 2, 3. Gerçi köşeyi diğer tarafta daha rahat anlatabiliyoruz. Orada anlatırım. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bu 4'ün üzerine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bu arayı da arkadaşlarım yine
4 tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra hepsine, burada görmüş olduğunuz yerin hepsine buraya kadar yine sık iğne ile devam ediyorum. Ortaya yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar 12 tane sık iğne ile devam ediyorum. Dört tane ikili trabzanımı yapıyorum araya. Sonra yine 4 tane sık iğne, 2 3 4. Sonra bu araya 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Burayı sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 zincir çektim. Tekrar 6 tane sık iğne, 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan, dört tane sık iğne, sonra yine 4 tane ikili trabzan, aynı diğer taraftaki gibi tamamlayacağız burayı da. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi arkadaşlarım. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlarım, buranın sayısını 2'ye düşüreceğim için şöyle 2 tane yine buradan alıyorum. 1 2, yani sık iğne yapıyorum. Buraya da 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 şöyle 2. Sonra devam ediyorum sık iğneler ile. 6 tane yine sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6. Burayı arkadaşlar 2 tane bu tarafa doğru, buraya doğru kaydırma yapacağım. Şöyle 1 2 atladım. Şöyle aldım hemen. 1 2 3 4
5, 6. Sonra 2 tane sık iğne, 1, 2, 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. 1, 2. Burayı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın şurası. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi tekrar 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 1, 2. Sonra üzerine alıp 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra 6 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra üzerine 2 tane ikili trabzan, sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bunun üzerini de geçiyorum arkadaşlar artık. O birinci yerimizi yani şurayı tamamlamış olduğumuzdan devam ediyorum. Sık iğneler ile son iki yerim, bakın şurası son iki yerim, üzerine aldım, girişimi yaptım. 1, 2, 2 tane buraya ikili trabzandan sonra bir tane ortaya sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 zincir çektim, tekrar bir sık iğne, 2 tane hemen buradan alarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Evet arkadaşlar, köşe görüntümüz de bu şekilde oldu. Bakın. Şimdi arayı da bu şekilde diğer tarafları da tamamlıyoruz. Diğer rengime geçiyorum hemen. Buraya 2 tane ikili sık iğne, yani bu ikisinin üzerine sık iğne yaptıktan sonra burada ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Buraya kadar ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 8 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 4 tane diğeri için yer bırakacağım. Şöyle ikisinin üzerine zaten sık iğne yapıyorum. 1, 2 de geçiyorum arkadaşlar. 1, 2. Daha sonra buradan başlayarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum bu araya. 1, 2, 3 ve 4. Sık iğneler ile buraya kadar yine devam ediyorum.
10'a düşürmüş olduk sayıyı. Sonra üzerine alıp aradaki ikiliyi yapıyorum. Tekrar 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. Dört tane ikili trabzan. Dört tane sık iğne. Buraya 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Pardon arkadaşlar, 12 tane olacak. Evet, buradaki gibi. Evet, şimdi buranın üzerine yine sık iğneler ile geçiyorum. İki zincirimi çektim. Tekrar yine önce 4 tane sık iğne yapıp daha sonra bu araya ikili trabzanlar ile devam ediyorum. On iki tane olacak arkadaşlarım. Bu buradaki ikili trabzan sayımız. Dediğim gibi diğer köşeyi değil, bu köşeyi baz alarak yapın. Şöyle 2, 3 ve 4. Şöyle göstereyim, bakın. 12 tane olacak. Burası da 12 tane olması gerekiyor ama burası şey yerimiz olduğu için siz buraya bakarak modeli devam ettirin arkadaşlar. Evet, şimdi diğer rengime geçiyorum. Bu bununla son sıram. Köşeden bağladım, geldim. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Dört tane bıraktığım yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Burayı tamamlamış oluyorum. Zaten bu rengimle son sıram olmuş oluyor arkadaşlarım. Şöyle geliyorum yine sık iğneler yaparak. Burayı yine 2 tane atlıyorum. 1, 2. Buradan 1, 2 atladım. Buraya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aradaki bu yere buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. 6 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sonra tekrar 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sık iğnelerle geliyorum buraya kadar. 1 2 3 4 5 6. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Sık iğneler ile devam ediyorum. Köşeye kadar hiçbir işlem yapmadan hepsine sık iğne uyguluyorum arkadaşlar. Köşeye bir tane normal içinden alarak yine sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşemiz böyle oldu. Bu bununla artık son sıramızdı. Şöyle bir görüntü elde ediyorum arkadaşlarım. Şimdi siyah ile de yine aynı şekilde siyah bağlama yerimiz, yani birbirine ekleme yerimiz olduğu için onu şu anda yapmayacağım. Bakın şöyle göstereyim. Burada yarım bir tane yaptık. Yarım da buradan yaptık. Bu birleşince arkadaşlar, aynı ipi kullansaydım daha net anlaşılacaktı. Şöyle, o biraz daha ince diye onu kullanmak istemedim. Şöyle bakın, siyah yerle son sıramızda birleştirme işlemini yapıyoruz. Ve ortada da böyle değişik ve farklı bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Burası arkadaşlarım, bakın bu kısmı da burayla birleşiyor. Şöyle, burada da çok farklı ve değişik bir görüntü elde edeceksiniz. Böyle yaparsanız, devam ederseniz arkadaşlar. Her bir birleşimde bakın ortaları şöyle, bunlar buradan geliyor. Burayı siyah olarak düşünün. Şöyle siyah olarak düşünün. İkisi birleşti ve burada farklı bir model oluşturuyor. İkisi birleşiyor, farklı bir model oluşturuyor. Bunlar zaten efsane. Evet, ve model böylelikle tamamlanmış oluyor arkadaşlarım. Eğer alizenin herhangi bir ipini kullanıyorsanız kesinlikle ütü yapmadan şey yapmayın derim, kullanmayın derim. Gerçekten ütü yapınca çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde, bu da bu şekilde duran bir model, bir çalışma. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.